Timur'un memleketi, çekik gözlerin diyarı. Özbekistan'a gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Türkiye. Türkiye. Ha. Rahmat. İsmim Babu. Babur. Muhammed Diyar. Muhammed Diyar. Utkirbek. Utkirbek. Ünes bende. Assalamu aleyküm. Merhaba demek burada. Rahmat da teşekkürler, sağ ol anlamına geliyor. Özbekler Orta Asya'nın en büyük Türk halklarından biridir. Burası Sovyet döneminde yapılmış. Kocaman büyük bir otel. Bu oteldeki her oda zamanında dinleniyormuş Sovyetler Birliği döneminde. Düşünsene abi, şu odaların her birinde dinleme cihazı varmış. Vay. Yalnız direksiyon ters. Hadi bakalım kardeş, yapabileceğim mi? Hop. Bu 20.000 Özbek somu. Türk müsün? Evet. Terse? Ters. Terse. Tamam. Kazanırsam $100 mı veriyor? Tamam. 1, 2, 3. Başladı. Arkadaşlar, herkese yeni videodan selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz diyorum. Bu videomuzda şu an Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Havalimanı'nın hemen önündeyim. Demiştim yani Bakü'ye aktarma için geldim. Aktarmamın dolmasına 2 saat kaldı. Buradan videoya başlıyorum. Sıradaki ülkemizde videoyu sürdürmüş olacağım. Buradan dostlar Taşkent'e, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e uçacağım. Özbekistan'ı, daha doğrusu çekik gözlerin diyarı diye hitap edebilirim. Benim de gözlerim çekik olduğu için yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. Neler yaşayacağımı göreceğim bir yer olacak. Gerçekten merak ediyorum. Bakü'den tekrardan Airport Express'lere, şu karşıda gördüğünüz Airport Express'lere bindim. 1 manat 50 gepik karşılığında ortalama 30 liraya falan havalimanına gelmiş bulundum. Şimdi içeri girip check-in'i zaten İzmir'de yapmıştım. Biniş kartım mevcut. Kapımıza doğru gidelim. Videomuz başlasın. Bu arada giriş buradan değilmiş. Ben yanlış girişten girmeye çalışıyorum. Giriş bu taraftanmış. Kapımıza doğru ilerleyelim. Bu arada ben Terminal 2'ye indim dün gece. Terminal 1'e geldim. Yukarı çıkıp 3. katta bulunan oturma alanlarında vakit geçirdim, uyudum. Eğer burada vakit geçirecekseniz bilginiz olsun, havalimanı gayet konforlu ve rahat koltuklara sahip. Güzel bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Bakın buradan direkt şuradan yukarı çıkıyorsunuz. Şuradan da yukarı çıktığınızda hemen ileride. İlk güvenlikten geçtiğimize göre buradan bir gidişe bakalım abi. Bizim 21.30'da olması lazım. Abi aktarmalı uçuşlarda şu 2 kartınızı, biniş kartınızı almanız gerçekten çok önemli. Bakın yoksa şu sırayı bekleyecektim. Ondan dolayı şimdi benim olduğu için direkt pasaport kontrolüne gidiyorum. 3. kata çıkacağım. Benim yattığım yeri göstereceğim, hatta size oradan giriliyormuş. İlk kez buradan uçacağım. Bakın arkadaşlar, şuradan da çıkabilirsiniz. Benim kaldığım yer dün şurası, bu koltuklar. Daha önce geldiğimizde Fatma'yla bu koltuklar şu taraftaydı. Şurada kalmıştık. Benim yattığımda şurada çanta, siyah çanta olan yer. Orada yattım. Dün geceyi burada geçirdim. Bu koltuklar gayet rahat. Gelirseniz haberiniz olsun diyorum. Evet dostlar, çok kolay bir şekilde pasaport kontrolünden geçtik. Şimdi Data Fry bölgesindeyim. Data Fry bölgesinden de geçip artık kapıya doğru yöneleceğim. Ve benim kapı nerede onu bulamadım. 10-17 5'e 1 10-17. Çok basit geldim ya. Kapıya hemen gelmiş bulundum. Kapı 5 burasıymış. Çok basit geldim. Şöyle bir gidelim, yemek yerleri falan varsa oralara falan bir bakalım. Dostlar, yiyecek bir şey bulamadım. Baklava buldum. Yani bize en damak tadımıza en yakın 3 dilim baklava aldım. Bir de su aldım. 12 manat ödedim. 12 manat ne kadar yapıyor? 1 manat 24 liraysa 25 liradan hesapla. 10 manat 250 lira. Oo, bayağı vermiş. Neyse, yapacak bir şey yok. Tabii bizim baklavanın yerini tutmaz.
Gerçekten. Dostlar yaklaşık bir saatimiz var. İşte baklavayı çok yiyemedim, çok sevemedim. Boşuna almış gibi bir şey oldum ama ne diyeyim, yapacak bir şey yok. Nasip diyelim. Şimdi oturdum burada biraz dinleneceğim. Bugün epey yoruldum. İki önceki videolarda izlediğiniz gibi Bakü'yü gezdik birlikte. Şimdi buradan artık ayrılma vakti. Yeni bir ülkeye, yeni bir farklı bir coğrafyaya gitmenin zamanı geldi. 17 saatlik Azerbaycan macerasını artık kapatıyoruz. Uçağa doğru geçiş yapıyoruz. Yine cam kenarında olacağım. Azerbaycan Airways, Özbekistan Airways diyor. Umarım uçak dar değildir ya. Dünkü uçak biraz dardı. O yüzden biraz sıkıntı oldu benim için. 2,5 saat sürecekmiş. Timur'un memleketi, çekik gözlerin memleketi, çekik gözlerin diyarı Özbekistan'a artık gidelim abi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. 14, 15. Kasanın altında yerləşdirmənizi və bagajda qoymanızı xahiş edirik. Minikartların o yerlərinizi Abi ilk izlenim olarak uçak geniş, güzel. Dünkü bindiğim uçak ne yazık ki dardı. Acil çıkış kapısının hemen ön tarafındayım. Dünkü uçak dardı, bu uçak güzel. Ama bunda da cam kötü. Dışarı gözükmüyor. Abi ille birinden biri şey olacak ya, sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Yemeğimiz geldi bakın. Yemekte şöyle pilav var. Bunun altında bir et var. Muhtemelen şu da kişniş. Azerbaycan'ın meşhur lezzeti. Bir ekmeğimiz var. Bir burada tatlımız var. Kaşarımız var. 2 adet farklı salatamız var. Bir de yağ var. Şimdi de içeceğimiz gelecek. Artık kaç metre yükseklikteyiz bilmiyorum. Hadi bize afiyet olsun. Ve Özbekistan'a gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Tam 2 saat 20 dakika, 2 saat 30 dakika civarlarında sürdü. Böyle bir uçakla geldik. Şimdi hemen girelim. Girdik içeri. Exchange nerede? İlk öncelikle onu bulayım. Şunu söyleyeyim. Yani 3 gün gerekmiyor. 3 günden sonra register yapmanız gerekiyor burada. Bildirmeniz gerekiyor. Şurada bir exchange var sanki. Oradan bir exchange yaptıralım. Evet kardeşlerim, direkt bir 50 dolar verdim. 621 bin. Özbekistan somu herhalde. Som diye geçiyor. Özbekistan somu verdi böyle. Bunların hepsini ben size gündüz tanıtacağım. Öncelikle bir ülkeye girdiğinizde yapmanız gereken şeylerden ilki direkt para çevirmeniz. Ufak miktarda. En azından sim kartınızı, işte gitmek için taksi paranızı ya da otobüs paranızı karşılayabilecek kadar ya da ilk konaklamanızı karşılayabilecek kadar. Şimdi buradan bir sim kartı seçelim. Sim kartımızı alalım. Turist tarife değil mi bu? Evet. Selamünaleyküm. Bu aleykümselam. Instagram, Facebook, WhatsApp içinde sınırsız. Sınırsız. Evet. 100 bin son. 100 bin Özbek parası. Bu normal sim kart mı yoksa e-sim mi İkisi de oluyor? var. Esim de var, normal Hangisi var. sence daha iyi? İkisi de iyi. Aynı fiyat ikisi de. Aynı fiyat evet. Ama size Uzbek parası var mı? Var. Tamam. Bu ilk defa teşrifiniz mi Uzbekistan? He? İlk teşrifiniz İlk mi? kez. Tamam. İlk kez. Pasaport var. Vereyim. Var. Evet kardeşlerim, bu kadar basit. Anında halloluyor her şey. Zaten bir ülkeye giriş yaptığınızda ilk yapmanız gereken şeylerden biri exchange yapmak. Dolarınız varsa dolarınızı çevirmek ülkenin parasına. Ondan sonra ikinci olarak sim kartı almak istiyorsanız, e-sim kullanmıyorsanız sim kartı alın. Bakın fiyatlarına uygun hangisi ise sizin bütçenize göre alın. O ülkenin hangi taksi uygulamaları varsa onları öncesinde telefonunuza indirin. Mesela Özbekistan'da Yandex.Go kullanılıyormuş. Ben indirmiştim.
Yandex.Go'dan şimdi rezervasyonu yaptığım otelin konumunu gireceğim. Buradan tık gideceğiz inşallah. Bakın dostlar, burada bizi karşılayan hiç kimsecikler yok. Biz kendi kendimizi götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hiç böyle karşılanmadım be. Özbekistan'a ilk adımı atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Hava gayet güzel, hava gayet muhteşem. Thank you bro, thank you bro. Şimdi bunlar yapışacak peşime. Hava güzel, hava serin. Teşekkürler. Özbekistan'ın başkenti Tiflis. Ay Tiflis nereden çıktı? Taşkent'teyiz abi. Çıkışına doğru gidelim. Havalimanı böyle bir şey. Havalimanının tam ismini bilmiyorum. Ben buraya yazarım. Unuttum ismini açıkçası. Çıkışa doğru gideyim. Serin ama hava. Ha. Hakikaten ben üstüme hiçbir şey de almadım uzun kollu. Dostlar selamlar. Ya anlatamadım, açamadım kamerayı. Kusura bakmayın. Şimdi bu yatak biraz sertmiş. Şimdi anlatayım olayı. Şimdi havalimanından çıktım. Havalimanında beklerken taksi çağırdım, Yandex.Go'yu çağırdım. İçeri girmiyorlar bazıları. Konumu yanlış atıyormuş. Bugün böyle bir sıkıntı varmış galiba burada. Neyse bir tane lüks bir araba yanaştı. Taksi olarak yani lüks bir araba yanaştı. İçine de Türk birisi biniyordu. Yanımdaymış o adam. Türk olduğunu bilmiyordum. Yani o çantasını falan şey yaparken onlara şey sordum. Hani burası en son çıkış burası mı falan diye sordum. Sorarken hani Türk olduğumu görünce nereye gideceksin falan filan dedi. Öyle böyle bir iki konuşunca dedi gel dedi biz de direkt dedi. Hiç dedi uğraşma. Aldı arabaya. İlkten onu bıraktık. Sonra beni bıraktık şu an otele kalacağım yere. Farklı güzel tesadüflerle başladı. Türkiye'den bir iş adamıymış kendisi. Burada kauçuk fabrikaları falan varmış abimizin. Burada herkese güvenebilirsin. Güvenli bir ülke. Problem yaşamazsın burada dedi. Kötü bir olayla karşılaşmazsın yani dedi. Problem olmaz dedi. Ben de yıllardır gelip giderim dedi bu bölge. Bu bölgede problem hiç yaşamadım dedi. Güzel tesadüflerle başladı yani Özbekistan. Şimdi kalacağım yerdeyim. Buraya 2 gece tuttum. 2 gecelik 44 dolar verdim. Buraya kahvaltı da dahil. Yani geceliği 22 dolara gelmiş oldu bana burası. Allah şu an burada saat 2'ye geliyor. Beynim inanılmaz yorgun. Çünkü dün öyle böyle uyudum. Uçakta az önce de uyuyamadım. Ben bir uyuyayım. Bir kendime geleyim, toparlanayım. Ondan sonra yarın bu videoya devam edelim. Siz 2-3 saniye sonra yarın sabah ışınlanın. Ben de kendime gelmiş olayım. Sonra hep beraber Taşkent'te ilk günümüz nasıl geçecek ona bakalım. Hadi o zaman 1-2-3 diyoruz ve yarına ışınlanıyoruz. 1-2-3. Evet dostlar, yeni bir güne, yeni bir ülkeye, yeni bir şehre günaydın diyoruz. Benim kaldığım yer burası. Burada kaldım ben. Burada konakladım. Bu gece de buradayım. Bu videonun devamı Özbekistan'da, Taşkent'te ilk günüm olarak geçecek. Bakalım neler yaşayacağız ben de bilmiyorum. Bir yürüyeceğiz öyle sokaklarda. Ondan sonra bir şeyler yeriz. Buranın en ünlü yemeklerinden biri olan pilavı daha sonra tadacağız. Onu bir sonraki bölümlerde göreceksiniz. Bakın sokak başlarında hep direkler falan var böyle. Benim kaldığım yer tam meydana 1-2 kilometre falan uzaklıkta. 2 kilometre ben yürüyeceğim. Yürümek istiyorum çünkü görmek istiyorum yani. Burada taksi çok uygun arkadaşlar. Taksi de çağırabilirim ama yürümek istedim. Yürüyeyim dedim. Şunlar hep doğalgaz boruları. Salor Koçhası. Koçhası Caddesi sanırım. Cadde olarak geçiyor. Buradan nereden gidelim? Buradan devam edelim. Sabah otelin kahvaltısı vardı fakat çok doyurucu olmadı. Böyle bir kahvaltı geldi dostlar. Bakın evler böyle. Çok böyle yüksek binalar da var fakat böyle güzel güzel yapılar da ilgimi çekti. Size ilerleyen videolarda çok ilginç şeyler göstereceğim dostlar. Bunlardan birisi Çorşı Pazar diye bir yer var burada. Oraya gideceğiz. Orta Asya bölgesinin en büyük pazarıymış. Buradan aşağı doğru yürüyeceğiz sanırım. Allah Allah, bakın. Burada bir binanın ismi dikkatimi çekti. Mahatma Gandhi.
Buradan yürüyelim böyle bakalım. Çiçeklere su verilecek sanırım. Onun çalışması yapılıyor. Bu şekilde kardeşler çalışıyor. Selamun aleyküm. Bu arada arkadaşlar Assalamu aleyküm merhaba demek burada. Rahmat da teşekkürler sağ ol anlamına geliyor. Bakın dostlar tekrardan karşıma çıktı. Mahatma Gandhi koçası. Böyle yürüyelim bakalım sokak boyunca. Burada muhtemelen bu evler eski dönemlerden kalma. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Türkiye. Türkiye. Ha. İyiyim. Sen nasılsın? Rahmat. Çok teşekkürler. İsimleriniz nedir? İsmim Babu. Babur. Muhammed Diyar. Muhammed Diyar. Utkirbek. Ut? Utkirbek. Utkirbek. Ünes bende. Yunus. Haha Ünes. Çok memnun oldum. Arkadaşlar iyi misiniz? Bizi yurtlara geliniz. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Arkadaşlarla da danış olduk. Burada kardeşimiz dondurma satıyor. Kocaman bir cadde. Şimdi abi ben size her böyle gittiğim ülkede verdiğim genel ülkenin künyesi hakkında bilgiler vereyim. Burası Özbekistan'ın başkenti Taşkent. Özbekistan'ın nüfusu totalde 36 milyon civarında. Para birimleri Som diye geçiyor. Halkın büyük çoğunluğu da Müslümanlığa inanıyor abi. Yanından geçtiğim yapı da çok farklı ve ilginç bir yapı bu arada. Ülkenin sınırları etrafında komşu olan ülkeler ise abi Afganistan var, Tacikistan var, Kırgızistan var, Kazakistan var. Bir de Türkmenistan var abi. Afganistan'la sınır olduğu için biraz böyle tehlikeli mi gözüyle bakılabiliyor aslında. Ama hiç de tehlikesi olan bir yer değil burası. Çok rahat gelebileceğiniz, çok rahat gezebileceğiniz, güvende olabileceğiniz bir ülke. Gerçekten caddelerin çok geniş, trafiğin olmadığı, sıkışık bir yapılaşmanın olmadığını gözlemliyorum. Bakın şunlar hep Sovyetler döneminden kalma binalar. Sovyetler Birliği döneminden. Siz böyle etrafı izlerken abi ben de size bilgileri aktarmaya devam edeyim. Özbekler Orta Asya'nın en büyük Türk halklarından biridir. Tarih boyunca göçebe ve yerleşik kültürlerin birleşiminden doğmuş, özellikle Timur İmparatorluğu ve Altın Orda mirasıyla şekillenmiştir Özbeklerin etnik kimliği arkadaşlar. Günümüzde yaklaşık 36 milyon Özbek bulunmaktaymış. Yandex.Go'larla böyle bir şeyler de taşıyabiliyorsunuz. Özbeklerin büyük çoğunluğu Özbekistan'da yaşar fakat Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Türkiye'de önemli ölçüde Özbek vatandaşları yaşamaktaymış. Özbek halkının misafirperverliği ve sofra zenginliğiyle öne çıkan bir durumu vardır. Her yerde park var, her yer ağaç, her yer yeşil. Ne kadar güzel. Bakın kuşlar ne kadar güzel ötüyor. Bakın burada da yota varmış, yoto. Bizdeki martı, bin gibi burada da yoto varmış. Burada abi köylerde hala geleneksel hayat sürerken, devam ederken şehir merkezinde, şehirde biraz daha modernleşme ön planda diyebilirim. Büyük binaları görebiliyoruz. Tam da güneş karşımızdan geliyor. Of, büyüklüğüne bakar mısınız dostlar? Özbekistan'ın en eski otellerinden birisi, hatta en eski oteli diyebilirim burası için. Burası Sovyet döneminde yapılmış. Kocaman büyük bir otel. Bir içeri girmeye deneyelim. Ne var ne yok. Bir bakalım. Yavaş yavaş içeri doğru girelim bakalım. Dostlar, hostelin içinde exchange buldum. Exchange yapayım gelmişken, paramı çevireyim. Özbekistan'ın para birimi arkadaşlar Som. Şimdi size Özbekistan para birimini de tanıtacağım. Çevireyim. 200 dolar çeviriyorum ben. 200 dolara bakalım kaç Özbek Som'u verecek. Totalde verdiği 2 milyon 482 bin Özbekistan Som'u aldım. Şimdi hemen size Özbekistan Som'unu tanıtmak istiyorum. Şurada koltuğumuzda oturup hatta güzel bir şekilde size tanıtayım bu parayı abi. Bakın. Bu abi
2000 Özbekistan somu 2000. Bu para abi 6.6 TL. 7 TL değil. 2000 Özbek somuna 7 TL. Bu 20.000 Özbek somu. Arkası ve önü böyle. Evet abi, change'imizi yaptığımıza göre şu Sovyetler döneminden kalma oteli bir dolanalım. Bu 7. kat mı? Bura 2. kat sanırım. Yukarı doğru çıkıyoruz, bilmiyorum. Şöyle bir söylenti varmış dostlar. Doğru sanırım. Bu oteldeki her oda zamanında dinleniyormuş. Dinlenmiş yani, Sovyetler Birliği döneminde dinlenme cihazları varmış. İlginç. 14. kata geldik. Burada odalar var. Burada merdiven boşluğu. Buradan böyle gidiyor mu? Buradan da bakalım. Buradan da böyle bir manzarası var. Yani çok yüksek sesle konuşamıyorum ama baktığım bilgilere göre otel çok eski, bakımsızmış biraz. Yani fiyatı düşük ama bakımsızmış ne yazık ki. Odaları falan o kadar çok rahat değilmiş. Düşünsene abi, şu odaların her birinde dinleme cihazı varmış. Vay. İlginç. Kendimi farklı hissettim ya. İçeride çok konuşamadım. Otel dostlar 1974 yılında Sovyetler Birliği döneminde inşa edilmiştir. O dönemin tipik Sovyet mimarisini yansıtır ve Taşkent'in bu simgesi haline gelmiş bir otel. 300'den fazla odası vardır. Restoranları, toplanma salonları, spa ve fitness merkezleri mevcutmuş abi. Panoramik manzarası var. Üst katlardan Taşkent'in geniş bulvarlarını ve parklarını, modern silüetlerini izlemek mümkün. Hem yerli halkın hem de turistlerin özellikle buluşma noktalarından biriymiş burası. Esselamualeyküm. Thank you. Şimdi şuradan karşıya geçeceğiz. Bu önümüzdeki parkta da buranın kahramanı, buranın ikonik simgesinden biri olan Timur'un heykeli var dostlar. Bakın böyle çok sayıda eski Sovyet ülkelerinde görebiliyorsunuz, böyle alt geçitler mevcut. Kardeşim çalıyor. Sesi güzel. Sesi güzel. Sığınak olarak inşa edilmiş Sovyetler döneminde buralar. Hello. Şehrin birçok noktasında dostlar ATM'ler mevcut. Paranızı kartınızdan Visa veya Mastercard olduğu takdirde çekebilirsiniz. Troy izin vermiyor, haberiniz olsun. Fakat arkamdaki Hotel Özbekistan'ın içinde exchange de var. Benim gibi yanınızda nakit getirdiyseniz exchange'ten o şekilde de bozdurabilirsiniz. Şehrin önemli simgelerinden biri olan Emir Timur'un heykeli dostlar Taşkent meydanını adeta süslüyor ve koruyor. Tam Hotel Özbekistan'ın hemen dibinde bulunuyor. At üzerinde tasvir edilen Timur sağ elini yukarıya kaldırmış şekilde gösterilir. Onun gücü ve adaletini simgeleyen bir dik duruşmuş dostlar. Bakın burada da Amir Temur yazıyor. Atın heybeti ve Timur'un heykeli. Burası da sağlı sollu bir şeyler alabileceğiniz şehrin en turistik noktalarından biri. Tam Timur heykeli ve Özbekistan Oteli'nin hemen karşısında duruyor. Burada da bir abimiz bisikletle arasından geçecek. Yalnız direksiyon ters. Bakın şimdi. Az yürürseniz oyun başına nerede? Ayağı çürüyor.
Hadi bakalım kardeş, yapabileceğim mi? Hop. Gitti. Çok ilginç değil mi ya? Direkt. Ha. Are you finished? Hı hı. Go $100 bonuses. $100. Come on. Are you got me? 50,000 soon. 50,000. Hmm. Yes, on. Yes, mister. Come on. Come on, mister. Deneyeyim hadi ya. Deneyeyim, tut. Ayakını yere koyma orada. Ha? Ayağı yer Yere koyma. Türk müsün? Evet. Bak. Ayakını Ben yere düşündüremem ben. çalışmayın. Bet Ha? hangi bet? Hani. Terse? Terse. Terse, tamam. 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 Ayağın yerge düşse oyun bitadi. Ha, ayağını yere koymayacaksın oraya geçene kadar. Tamam. Ayağını böyle destek alabiliyorsun değil mi arkadan? Öyle diyor, öyle yere koyup bilmiyor. Tamam. Vay be, abimiz ne güzel kullanıyor. Ha, o tarafa gidince diğer tarafa dönüyor. Ters. Tamam. Ayağı yerge düşse oyun Ayakını biter. yere düşürsen o mıydı? Oyun bit. Kazanırsam $100 mı veriyor? Tamam. Hazır mıyız? Ayakını itik koyarda kaçık. Go abi. 1, 2, 3. Başladı. Lan. Az kaldı abi. Az kaldı. Yine Çok değişik ama ya. Öyle ters mi? Öyle ters. Tam ters. Ha. O kes bir mi? Tam ters. İlginç. Bununla karış mümkün. Allah helal olsun. Var. Abi. Ayağını koyup Tamam. bir sürü Tamam. Kesemem boladı. mümkün. Burası Düşmesiniz lazım sizin. Bunun hiç oynamaması lazım. Kolunuz, ayağınız yerke değmesi lazım da. Dur bir daha deneyeceğim. abi yürses ikinci oyun böyle. Tamam. Tamam. Tamamdır. Vereyim ben size kuleye veremem pedal. Vereyim tuttur. Go abi. Rollaylama. Dur. Bir dakika. Ah. Az kaldı. Ah. Az kaldı abi. Yok. Abi. Olmuyor. Üçüncü Mert vites abi. Yok. İstanbul mu? Aha. Az önce ne yazık ki abimiz bir tık bizi kandırmış olsa da yapamadım ya nedense. Bilmiyorum, ters kafa beyin gidiyor böyle. Bu arada GoPro'nun hafızası doldu. Ondan dolayı telefona geçmek zorunda kaldım. Şimdiden sonra mikrofonu da bağlayamadığım için sıkıntı olursa lütfen maruz görün. Burada da okçuluk atışı var abi. Sallasın bakalım abimiz nasıl olacak. Nişanını aldı. Tam sana atıyordu. Haydi bakalım. Karavana. Neyse dostlar. Bu bölge biraz daha böyle turistlerin eğlenceli takılabileceği, işte gördüğünüz gibi alanların olduğu yer. Burası Oytax denilen bölge dostlar. Bakın burada ne buldum? İstanbul balık. Balık dürüm, ekmek arası balık. Tavuk şavurma. Burger. Bakın orada da direkt bir Türk bayrağı ve Özbekistan bayrağı dikkatimi çekti. Muhtemelen Türktür. Et tantuni varmış, tavuk sote varmış, köfte ekmek arası varmış. 30.000 som. 30.000 som 100 TL falan yapıyor dostlar. O şekilde düşünebilirsiniz. Köfte ekmek var, sucuklu yumurta var, tavuk tantuni var, tavuk döner var, melemen var. Buradan aslında bir köfte yiyebiliriz ya. Köfte alsam mı ya da tantuni mi alsam?